Yüzüklerin Efendisi serisini birçoğumuz severek takip ettik. Peki bu filmdeki birçok oyuncunun başka meşhur filmlerde de roller aldığını biliyor muydunuz? Eminim ki biliyordunuz. Ancak şimdi sayacağım rollerin büyük bölümünü birçoğunuz ilk defa duyacaksınız. Hemen Yüzüklerin Efendisi filmindeki 10 oyuncunun bilinmeyen ünlü rollerini sıralamaya başlayalım. 10 numara Yaşlı Bilbo Baggins. Frodo'nun amcası ve yüzüğün ilk sahibi olan Bilbo, Yüzüklerin Efendisi'nde Ian Holm tarafından canlandırılmıştı. Holm'un 1979'da çekilen meşhur Yaratık yani Alien filminde de önemli bir rolü olduğunu biliyor muydunuz? Holm, Alien'da mürettebatın önemli bir üyesi olan Ash rolünü canlandırmıştı. 1979'da sinemalarda fırtına gibi esen Alien, hala türünün en kült örneklerinden biridir. 9 numara Faramir. Yüzüklerin Efendisi'nde Faramir olarak tanıdığımız David Wenham'ın 2006 yapımı 300 Spartalı filminde de önemli bir role sahip olduğunu biliyor muydunuz? 3. filmde Osgiliath şehrine umutsuz bir saldırıyla ve psikopat babasının yakarak öldürmeye çalıştığı sahneleriyle hatırladığımız Wenham, 300'de hem bir savaşçı hem de filmin anlatıcısı olan Dilios rolünü canlandırmıştı. 300 filmi sinema dünyasında hala görsel bir şaheser olarak kabul ediliyor. 8 numara Kral Theoden. Yaşlı kurt Gandalf'ın içinden Saruman'ı yaradan zehri çeker gibi çıkardığı Rohan Kralı Theoden'in 1997 yapımı Titanic'te de önemli bir rol olduğunu biliyor muydunuz? Yüzüklerin Efendisi'nde at sırtında koşturup duran kralımız, Titanic'te de geminin kaptanı Smith rolünü canlandırıyordu. Titanic, dönem için kırdığı hasılat ve seyirci rekorlarıyla sinemada bir mihenk taşı haline gelen filmlerden biri. 7 numara Grima Solucan-Dil. Rohan'ın altın evinde Gandalf abimizin dilini dişlerinin arasına sokup yıkıl karşımdan çektiği sinsi Grima Solucan-Dil rolünü Brad Dourif canlandırıyordu. Peki Dourif'in 1976 yılında Jack Nicholson, Danny DeVito gibi önemli oyuncularla birlikte ses getiren Guguk Kuşu filmini çektiğini biliyor muydunuz? Türkçe'ye Guguk Kuş ismiyle çevrilen film 9 dalda Oscar'a aday olmuş ve sinemalarda fırtına gibi esmişti. 6 numara Eomer. Rohanlılardan devam edelim. Rohan süvarileri, yurttan ne haberler var sorusuna kelleni uçururdum cüce, eğer yerden biraz daha yukarıda olsaydı diye hatırlanan Eomer karakterini filmde Karl Urban canlandırmıştı. Urban'ın 2009 yapımı Star Trek'te de Dr. Bones McCoy karakterini canlandırdığını biliyor muydunuz? Urban'ın önemli bir role sahip olduğu seri halen devam etmekte. 5 numara Saruman. Kötü büyücümüz Saruman'ı canlandıran saygıyla andığımız Christopher Lee'yi birçoğunuz tanıyorsunuz. Kendisinin ilk akla gelen roller arasında Saruman ve Yıldız Savaşları'ndaki Kont Dooku rolleri bulunuyor. Ama aktörün 1958'in ünlü yapımı Dracula filminde Kont Dracula'yı canlandırdığını biliyor muydunuz? Kontluk işi Lee abimizin kanında varmış demek ki. 4 numara Gimli. Yüzük Kardeşliği'nin önemli üyelerinden olan Cüce Gimli'yi filmde John Rhys Davies canlandırmıştı. Davies'in 1981 yılındaki meşhur Indiana Jones filminde Harrison Ford'a Salah rolüyle eşlik ettiğini biliyor muydunuz? Lucasfilm ve Ford'un Star Wars sonrasındaki en önemli işbirliği olan film, müthiş gişe rakamları ile 80'li yıllara damgasını vurmuştu. 3 numara Gandalf. Yüzüklerin Efendisi'ndeki Gandalf ve X-Men'deki Magneto gibi rollerle gönülleri fetheden Ian McKellen'ın sinema ve tiyatroya yıllarını verdiğini biliyorsunuz. Peki McKellen'ın sinemaya ilk katıldığı filmi biliyor musunuz? Sir McKellen 1969 yılındaki A Touch of Love filmiyle sinema dünyasına ilk adımını attı. Yani Gandalf'ın da bir zamanlar genç olduğuna inanmak oldukça zor geliyor. 2 numara Aragorn. Yüzüklerin Efendisi'nde Gondor'un müstakbel kralı olarak karşımıza çıkan ve karizma üstüne ve karizma rekorları kıran Aragorn abimizi filmde yakından tanıdığımız
Viggo Mortensen canlandırmıştı. Mortensen'in De Palma'nın ünlü filmi Carlito'nun yolunda Al Pacino'nun rol arkadaşı olduğunu ve Lal'in karakterini canlandırdığını biliyor muydunuz? Anlaşılan bugün bir kral kolay yetişmiyor. 1 numara Frodo. Yüzüğü taşımak için türlü sıkıntılara katlanan Hobbit Frodo karakterimizi filmde Elijah Wood canlandırmıştı. Küçük yaşlardan beri sinema dünyasında bulunan ve birçok filmde oynayan Wood'un ilk filmini biliyor muydunuz? Wood'un oynadığı ilk film bilim kurgu dünyasının unutulmaz filmi Geleceğe Dönüş 2 idi. Martin'in bir kafedeki atölyede ders verdiği çocuklardan biri olan Wood, sinema hayatına bu küçük rolle başlamıştı.